Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizi coşturacak, bol bol çiçek açmasına yardımcı olacak yeni bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere şu anda orkidelerimin bir kısmı bol bol çiçekli ve birbirinden güzeller. Bu mevsim orkidelerin hem yeni kök çıkarması için hem yeni yaprak hem de yeni çiçek dalları çıkarması için çok ideal bir mevsim. O yüzden bu mevsimde orkidelerinize gübre vermeyi unutmayın. Gübre takviyeleriyle orkidelerinizin hızlı bir şekilde çiçek açmasına yardımcı olabilirsiniz. Ben de bugün sizlere evlerinizde doğal besin olarak kullanabileceğiniz bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bugünkü sıvı bitki besinini hepinizin bildiğim bir maddeden yapacağız. Bugünkü sıvı bitki besinini odun küründen yapacağız. Bu görmüş olduğunuz mangalda ben odun yakmıştım ve bu odunun küllerini bakın bu şekilde alıp bir tabağa alacağım. Odunlar genel olarak meşe odun olabilir ya da diğer odunlar olabilir. Her bir odun içerisinde bulunan elementler farklıdır. Kimisinde çok fazla potasyum, kimisinde çok fazla kalsiyum olur. Sizler de yakmış olduğunuz odunların külünü bu şekilde ayırabilirsiniz. Tabii bu doğal sıvı bitki besini için yanmış odun kullanmıyoruz. Sadece fırınlarda ya da evinizde yaktığınız odunların külünü kullanabilirsiniz. Şimdi bu odun külünün eleyeceğim. Çünkü içerisinde gördüğünüz üzere yanmamış odunlar var ve bu yanmamış odunlardan ayırabilmek için bu şekilde bir süzgeçte süzeceğim. Bizim için sadece en altta kalan un gibi olan küle ihtiyacımız var. Bildiğiniz üzere orkidelerin kökleri çok hassastır. Bu yüzden orkide köklerine zarar vermeyecek şekilde bir gübre hazırlamamız gerekiyor. Bakın süzdüm ve altında bu şekilde toz bir gübre kaldı. Odun kürü hem bitkiler için hem de çiçekler için inanılmaz faydalı. Biz de bugün odun külünü orkidelerde nasıl kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Bunun için bir yemek kaşığı dolusu odun külünü bir kaseye koydum ve üzerine yaklaşık olarak 2 litre su koyuyorum. Odun külünün içerisine 2 litre su koyuyorum. Sizler isterseniz içerisine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bakın bu mevsim yağmur mevsimi olduğu için ben gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu yağmur suyu koyuyorum. Çünkü yağmur suyu çiçekler ve bitkiler için inanılmaz faydalı. Sizler 1 litre su yerine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bu şekilde ara ara karıştırarak bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettiğim bakın odun külün üzerindeki bu siyah şeylerden ayırmak için bu şekilde süzgeçte eliyorum. En altta posası birikecek. Bu posayı kesinlikle orkideye vermiyoruz. Bunu mutlaka sıvı olan kısmından ayırmamız gerekiyor. Çünkü bunu eğer direkt ayırmazsak orkidenin köklerine yapışır ve fayda sağlamaz. Sadece suyu bizim için gerekli. İyice süzebilmek için ben bir tül kullanıyorum. Tülün içerisine bütün suyu döküp bunu iyice süzeceğim. Özellikle odun suyunu neden kullanıyoruz? Çünkü odun suyunun içerisinde yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, magnezyum var ve fosfor var. Bunlar da özellikle bitkilerin köklerinin güçlenmesi, gelişmesi ve bol bol çiçek açması için çok faydalı. Bakın bu şekilde süzdükten sonra bir su ortaya çıkıyor. Ve burada şu anda bol miktarda kalsiyum var. Ve biz bunu özellikle orkidelerimize sıvı bitki besini olarak kullanacağız. Odun külü sıvı bitki besini vermeden önce sizlere özellikle diğer bir kullanım alanından da bahsetmek istiyorum. Bakın orkide yapraklarında bu şekilde hastalıklar olabiliyor. Bu bir mantar hastalığı değil fakat gördüğünüz üzere yaprak su toplayarak tamamen eriyor. Bu tarz hastalıklardan kurtulmak için odun külünü kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken hastalıklı olan kısmı bir makas ile kesip daha sonra kestiğiniz kısmı dezenfekte etmek. Çünkü bu tarz hastalıklarda kestikten sonra tekrar hastalık devam edebiliyor. Bu hastalığın devam etmemesi için kesilen yere odun külünden bakın sürüp bu kısmın kurumasına yardımcı olacağız. Odun külünün özellikle dezenfekte etme, temizleme özelliği de vardır. O yüzden bu bölgenin dezenfekte olup
kuruması için odun külü kullanıyoruz. Sizler de bu şekilde hastalıklı kısımlara uygulayabilirsiniz. Evet, bunu uyguladıktan sonra bir pencere kenarına koyup bu bölgenin zaman ile iyileşmesini bekleyeceğiz. Evet, birkaç gün geçtikten sonra bakın odun külü sürdüğümüz kısım bu şekilde kurudu ve artık hastalık devam etmiyor. Bu da yapmış olduğumuz yöntemin doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle odun külünü sıvı bitki besini olarak nasıl kullanacağız bitkilerde bunu göstermek istiyorum. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterlidir. Her zaman dediğim gibi sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok fazla vermeyin. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Daha sık aralıklarla vermenize gerek yoktur. Hemen size sonrasındaki gelişmeleri de göstermek istiyorum. Bakın hem hastalığı durdurdu. Hastalık durduktan sonra bakın bu orkiden bol bol tomurcuklanıp ve tomurcukları dökülmeden çiçeğe dönmeye başladı. Görüyorsunuz bazı tomurcukları daha yeni açmaya başladı ve bunlar yarın daha da çok açılacaktır. Hemen daha da yakından bakın gösteriyorum. Bol bol çiçek açmasına yardımcı oldu. Bu karışımı kullanmadan önce bakın uç kısımlarında tomurcuk vardı ve bu tomurcuklar dökülmüştü bakın. Onun yerine bakın yeniden uzamaya başladı ve uçlar tomurcuklanmaya başladı. Odun külü sayesinde orkidem yeniden canlanıp hem bol bol yeni kökler, yeni çiçekler ve yeni tomurcuklar açmaya başladı. Sadece hastalıklı orkidelere vermiyoruz. Sağlıklı ve çiçek dalı olmayan orkidelere eğer bu karışımı ayda bir kere verirseniz orkideleriniz bol bol yeni kökler, yeni yapraklar ve yeni çiçek dalları çıkarır. Hemen sizlere biraz önceki orkidemi göstermek istiyorum. Bakın vermiş olduğum odun külü sayesinde yeni bir çiçek dalı çıkarmaya başladı birkaç hafta içerisinde. Sadece çiçek dalı değil aynı zamanda yeni bir yaprak ve yeni kökler de çıkarmaya başladı. Evet, sizlerle sonuçları paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz üzere düzenli olarak sıvı bitki besinleri verilen orkideler bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarıp birden fazla çiçek dalı çıkarıp çiçek açabilirler. Özellikle ilkbahar ayında orkidelerinize mutlaka bu anlattığım püf noktalara dikkat etmeye çalışın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.